Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben saçlarımı kızıl rengine boyuyorum. Mürdüm kızılı rengini tutturacağım. Bu ilk boyama sonucu. İlk boyamanın sonucunu ilk videoyla sizlerle şöyle bir paylaşmak istedim. Hem video çok uzun olmasın diye hem de 4-5 boyama üst üste yapacağım. Hepsini tek videoda toplamak istemedim. Böyle peş peşe size vermek istiyorum. Çok güzel bir renk oldu gerçekten ve saçlarım süper bir ışıltı kazandı. Zaten saçlarım canlı ve parlaktı ama daha da güzel oldu diyebilirim. Şöyle size bahçede göstermek istiyorum. Farklı kıyafetlerle gösterdim. Şu anda beyaz kıyafetle nasıl durduğunu da görmenizi istiyorum. Gerçekten bu doğal saç boyama sonucu hem her giydiğiniz kıyafetle saç rengi değişiyor hem de her ışıkta farklı ve çok şık, çok güzel duran bir saç rengi oluyor. Böyle herkesin de doğal saç boyama yapmasını çok istiyorum gerçekten çünkü çok sağlıklı. Bugün ben pancar kullanacağım. Şu kırmızı pancar böyle en koyu renklilerini aldım. Siz de saçınızda koyu bir kızıl istiyorsanız koyu renklerini alın. Daha açık istiyorsanız açık renkli olanlarını alın. Şöyle bir tencerede önce koyu renk istediğim için biraz karanfil, biraz ada çayı şöyle küçük bir kapla ölçüyorum. Ölçerek koyuyorum sizler için. Biraz cevizin kurutulmuş yeşil kabuğundan koyuyorum tencereye. Şöyle çok az da lavanta koyuyorum. Lavantanın sapları, çiçeği, her şeyi olur. Bunlar benim bahçemden. Şöyle biraz da lavanta koydum ve üzerine su koyup kaynatacağım bunu. Bir 15-20 dakika kaynatacağım kısık ateşte. Bununla bile sadece saç boyayabilirsiniz. Bu su muhteşem bir beyaz savaşçısı. Bu suyla beyazlarınızı yok edebilirsiniz. Her gün beyazlarınıza, saçlarınıza sıkabilirsiniz. Bu suyu hiçbir zararı yok. Şimdi pancarlarımı ben yıkadım. Bakın ellerimi boyamaya başladı. Bu tezgaha sıçratmamamız lazım. Duvarları da boyamayalım. Pancar çok boyar. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Böyle eski siyah bir tişört giydim. Bakın şöyle yaptım. Tepe ve baş kısımlarını kestim. Poşeti bu şekilde böyle bir küçük çadır haline getirdim. Ve bunun içerisinde pancarlarımı kabuklarıyla birlikte rondoda çekebileceğim şekilde doğruyorum. Bakın hiçbir yere sıçramıyor. Hiçbir yer kirlenmiyor. Ellerim yine müthiş boyandı. Elinizi boyayan her şeyle saçınızı boyayabilirsiniz. Bakın tezgah, duvarlar her yer tertemiz. Bu işleri yaparken etrafı kirletmemek çok önemli. Şimdi rondoda çekiyorum. Tepe kısmını da kapatalım. Sıçramasın. Çok sıçrar. Şöyle çok az su ekleyerek çekiyorum pancarı. Çünkü bu mevsimde pancarın suyu çok az. Eğer pancar sulu olsaydı su koymamıza gerek kalmazdı. Azar azar su ekleyelim. Çok su eklerseniz birdenbire çok su koyarsanız çok aşırı sulu olur. Sulu olmaması için suyu azar azar ekleyerek rondoda şöyle aşağıya doğru yukarı çıkaranları indirerek birkaç devirde ve en yüksek devirde iyice pürüzsüz püre haline gelene kadar çekiyorum. Pürüzsüz olması çok önemli. Pürüzsüz olmaz ise süzmeniz gerekir. Bakın çok güzel olmuş. Çok fazla su koymayacağım. Bir iki kez daha çeviriyorum. Şöyle boya kıvamında olsun. Bununla bile saçınızı boyayabilirsiniz. Kırmızı pancar antosiyanin kaynağıdır. Hem yiyin, salata, makarna, poğaça, turşu gibi tüketin hem de saçlarınızı boyayın. Muhteşem bir şey. Saç dökülmenizi 2 boyama sonra keser. Şıp diye keser. Şöyle bir tencereye de dolduruyorum böyle çektiklerimi. Şimdi en son kalan son partiyi şöyle üzerine biraz hibiskus çiçeği ekledim bir küçük kase ve şöyle biraz ıslanması için bırakıyorum. Çünkü ben birazcık koyu kızıl istiyorum bu sefer. Bakın su da kaynamış çok güzel. Bu suyu şöyle bir kaba koydum. Bu su buzdolabının içinde bile bir aydan fazla dursa bozulmaz. Dondurucuya koyabilirsiniz plastik kaplarda. Hiç bozulmaz. Şimdi çekmiş olduğum hibiskuslu kırmızı pancarları iyice çektim böyle hibiskus ıslanınca ve şöyle biraz pişirmek istiyorum. 15-20 dakika karıştıra karıştıra pişireceğim kısık ateşte. Şöyle kaynayınca kısalım. Ara ara karıştırıyorum. Kapağını kapalı tutalım her zaman. Renkler uçmasın. Şimdi şöyle kınalarım var. Ben çok çeşitli kınalar alıyorum ama genelde
Sizlerin kolay bulabilmesi için aktarlarda satılan bu açık doğal kınayı tercih ediyorum. Şimdi pişirdiğim pancarlı karışımı ve çiğ pancardan böyle karışık koyuyorum. Bu boyamada ben pancarın bir kısmını pişirmiş olduğumdan kullandım. Bir kısmını da çiğ olarak çekmiş olduğum, robotta çekmiş olduğumdan kullandım. Robotta çektiğinizi isterseniz süzerek de koyabilirsiniz. Çünkü biraz iri taneli olabilir ve yıkarken zorlanabilirsiniz. Şöyle biraz cevizlerin kabuk suyundan koyuyorum ve şu şekilde hazır. Bunu da kapağını kapatıp buzdolabında diğer boyamalarım için saklıyorum. Şimdi boya öncesi saçlarımı size göstereyim. Boya öncesi saçlarım bu şekilde. Koyu kahverengiye boyamıştım en son. Ondan sonra boya yapmadım. Böyle koyu kahve bir durumda saçlarım. Bunun üzerinde tam böyle istediğim gibi koyu kızıl olacak. Bu koyu kızılı açmamız mümkün. Hepsi bizim elimizde. Bakın böyle çok güzel bir kahverengiydi bu da. Bu saçı da çok beğenmiştim. Sonra yine bunu yaparım. Ama şimdi yaz geliyor. Yazın böyle saçları kızıl, mor boyamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle boyam hazır. Bir gece beklettim boyamı. Genelde boyalarınızı bekletin. Oda ısısında bir gece beklesin. Kesinlikle bozulmaz. Daha güzel renkler birbirine girer. Dipten uca renk tonunu çok güzel bir şekilde oturtursunuz ve kimse sizin saçınızı kına ile böyle pancar ile ya da kabuklarla, soğan kabuğuyla boyadığınızı anlamaz. Ben de öyle oluyor. Kimse benim saçlarımı böyle doğal yöntemlerle boyadığımı anlamıyor. Şöyle güzelce banyoda, lavaboya, yerlere gazete serdim kirletmemek için. Ben çok temiz çalışırım. Çünkü sonrasında çok fazla iş yapmak istemem, temizlik yapmak istemem. Önemli olan temiz kullanabilmek, temiz yapabilmek. İş yapmak önemli değil benim için. Şöyle güzelce tepe kısmına daha çok bol koyarak her tarafına sürdüm. Doğal saç boyası nasıl sürülür videom var. Oradan bakarak sürebilirsiniz. Aynı yöntemle sürdüm. Üzerine bir poşet geçirdim. Bir tülbent bağladım. 8-10 saat başımda tuttum. Hem de iş yaptım. Sonra saçlarımı son derece ılık bir su ile şampuansız sadece saç kremi kullanarak yıkadım. Saç kremini niçin kullanıyorum? Saç kremi bu doğal saç boyaları biraz partiküllü, iri tanecikli olduğu için saçlara yapışır, çok zor çıkar. Onları saç kremiyle çok kolay bir şekilde akıtabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Hatta bu kırmızı pancar birazcık iri partiküllü olduğu için 2 kez saç kremi yaptım. Çok güzel durulandı. Zaten yıkama çok hızlı oluyor. 5 dakikada önce akıtıyorum boyayı. Daha sonra da saç kremini sürüp uçtan dibe doğru tarayarak duruluyorum ve hemen kurutuyorum. Şu anda şampuansız yıkanmış hali. Böyle hemen bahçede videolarını çekmek istedim. Videolarımı çekecek kimse yok. Saç videolarında çok zorlanıyorum. Sizler bana yazıyorsunuz. Yakın olsak biz çekerdik diyorsunuz. Gerçekten çok memnun olurdum. Eğer yakın olsaydınız her birinizin saçını ben kendim boyamak isterdim. Zevkle boyardım. Bazılarınız biraz boyamada zorluk yaşıyorsunuz ama lütfen pes etmeyin. Eliniz zamanla alışacak. Saçlarınız çok güzel olacak. Bakın saçlarım çok güzel oldu. Çok doğal oldu. Şöyle her ışıkta göstermek istiyorum. Bugünlerde biraz hava bulutlu, güneş yok. Güneş olsaydı bu saçlarım daha da bir kızıl görünecekti. Doğal saç boyama gerçekten her ışıkta, her kıyafette farklı durur. Bakın ne kadar doğal ve güzel duruyor ve saçlarım çok canlı. Bu boyamada sadece 100 gram kına kullandım. 100 gram kına ile bu kadar uzun saçı boyamak imkansız. Bol kırmızı pancar çiğ ve pişmiş olarak biraz hibiskus çiçeği ve kabuk sularını kullandım. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazarım. Ölçülerini zaten gördünüz. Bakın şöyle içi bile çok güzel. İlk boyama bile çok güzel ama doğal saç boyamada ilk boyamada istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ben de alamıyorum ilk boyamalarda. Sabredip boyamak gerekiyor. Ben şimdi bir gün arayla bir gün boyayıp bir gün bekleyerek hızlıca bu kızıl saç rengini saçlarımda oturtup daha sonra dip boya ve tam boya olarak devam edeceğim. Genelde benim saçlarım çok hızlı uzadığı için haftada bir 10 günde bir dip boya
Ayda bir kez de tam boya yapıyorum. Dondurucuda her zaman boyam hazır. Artan boyamı dondurucuya plastik kaplarda koyuyorum. İstediğim zaman çıkarıp hemen saçlarımı boyuyorum. Acil durumlar için çok iyi oluyor. Bir yere gideceğimiz zaman hemen boyuyorum. Bazen 2 saat bile beklettiğim oluyor hızlıca. Sırf biraz saç rengim değişsin, canlansın, parlak olsun ve beyazlarım çok az, onlar kapansın diye. Bakın şöyle bir beyaz kıyafet giydim. Onunla da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem güzel oldu. Ben çok beğendim. Eşim de çok beğendi. İyi ki boyamışım diyorum. Bunu çok güzel bir takipçim için yaptım. O istemişti ama henüz bitmedi. Daha saç rengimizi oturtana kadar devam edeceğiz. O benden video beklediği için ben şimdi bu videoyu hemen bugün yayınlamak istiyorum. Çok uzun da olmasını istemiyorum. Yine ben bir gün ara ile diğer boyama sonuçlarını da, mürdüm kızılı boyama sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Aslında ikinci boyamayı yaptım ama bu videoya ekleseydim 2 boyama çok uzun olacaktı. Bu videoyu da bazı yerleri çok hızlandırdım. Ona rağmen maalesef yine de bu kadar oldu. Daha kısa olmuyor. Çünkü saç önemli. Saç konusunda ilk kez rastlayanların zorlanmalarını istemiyorum. Onlar da doğal saç boyamaya başlasınlar istiyorum. Benim doğal saç boyama formüllerim gerçekten çok sağlıklı. Mutfakta kullandığımız gıdalar ve onların kabuklarından oluşuyor. Çok az da kına kullanıyorum. Sürekli kına ile de boyayabilirsiniz ama sürekli kına ile boyama saçlarınızı zamanla kurutur ve inceltir. Kına ile, sadece kına ile çok sık boyama yapamayabilirsiniz. İçerisine bu şekilde mutlaka gıdalardan eklemenizi öneririm. Saç telleriniz canlı, parlak, kalın olur ve sürekli saç çıkar. Bu saç boyamadan sonra saçlarımın içi müthiş kaşınıyor. Doğal saç boyama sonrası saçlarınızda kaşıntı varsa, eğer kırmızılık yoksa alerji değildir, yeni saçlarınız geliyor demektir. Doğal saç boyama saç dökülmesini durdurur, dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkarır. Saç beyazlamasını da düzenli kullanımla, zamanla azaltıp geciktirir. Saçlarında beyazları çok olanlar lütfen biraz sabretsinler. İlk uygulamalarda benim saçımdaki gibi, bu videodaki gibi olmaz. Sabırla saç rengini oturtana kadar bir gün, 2 gün, 3 gün arayla boyamaya devam etsinler. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olsun. Hoşça kalın.